Bu videoda hangi durumlarda termik resetlenir ve nasıl yapılır onu göreceğiz. Kartımızda su yapıcımızı çalıştırdığımızda alçak basınç pompamız çalışmıyorsa ya da yüksek basınç pompamız çalışmıyorsa termik resetleyerek bu arıza giderilebilir. İlk önce yapmamız gereken pano üstündeki emergency butonu kapatmak. Burada karta ve termiklerdeki tetik uçlarına giden enerjiyi kesmiş oluyoruz. Anahtarıyla pano kapağımızı açıyoruz. Pano içinde HP ve LP yazan kontaktör termiklerimiz bulunuyor. Resetleme işleminden önce problemi tam çözmek için karttan gelen sinyalin çalıştırmadığını emin olmak için ya da termikten dolayı olup olmadığını emin olmak için ilk önce küçük bir test yapmamız gerekiyor. Burada LP pompası veya HP yazan kısımlarda sağ tarafında bir tırnak bulunur. Sola doğru kaydırdığımızda çalıştırmak istediğimiz alçak basınç pompası veya yüksek basınç pompası devreye alınır. İlk önce alçak basıncı anlatacağım. Alçak basınçta emin olmak için direkt tırnağı sola doğru kaydırmanız yetiyor. Eğer alçak basınç pompanız çalışıyorsa termik resetlememiz veya cam sigortayı kontrol etmemiz gerekir. Çalışmıyorsa büyük ihtimal buraya elektrik gelmiyordur. Yüksek basınçta ise ilk önce LP'yi çalıştırmamız gerekiyor. 5 saniye bekledikten sonra aynı anda HP'yi de tetiklememiz gerekiyor. Yine yüksek basınç pompası çalışmazsa büyük ihtimal elektrik gelmiyor. Çalışırsa termiği resetlememiz gerekiyor. Şimdi termik resetlemek için üst kısım kontaktör, alt kısım termik. Burada gördüğünüz gibi iki tane mavi tuşu var. Buna bastığımızda resetlemiş oluyoruz. Resetledikten sonra panoyu kapatıp butonumuzu geri açtıktan sonra çalıştırmamız gerekiyor. Çalıştırdığımızda arızamız hala devam ediyorsa yapmamız gereken yine butonumuzu kapattık ve iç kısımda şu sağ alt taraftaki cam sigortaları kontrol edeceğiz. Bunu kontrol etmek için de cam sigortamızı şöyle göstereyim. Yukarı doğru bakan bir tırnağı var. Bunu yukarı kendimize doğru çektiğimizde burası açılacak. Cam sigortamız içinde. Bunu ilk önce gözle kontrol etmemiz gerekiyor. Sonra ölçü aletiyle gözle baktığımızda içindeki teli çıkartıp da yapabilirsiniz. İçindeki telin sağlam olup olmadığını, iki uca değip değmediğini göreceğiz. Eğer gözle bir şeyi tespit edemiyorsak ölçü aletimizle kontrolümüzü yapacağız. Burada buzzer modunu alacağız ölçü aletimizi. Şurada gördüğünüz işaretiyle. Buzzer modunda ölçü aletimizin uçlarını birbirine değdirdiğimizde bir ses çıkartıyor. Deet ses çıkartıyor. Cam sigortamızda da aynı iki ucuna değdirdiğimizde bu sesi çıkarması gerekiyor. Bu sesi çıkartıyorsa sağlamdır. Cam sigortamızı yerine taktıktan sonra su yapıcı tekrar çalıştırılır. Eğer yine çalışmıyorsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.